Hiç kötü bir ayrılığı unutabilmeyi denediniz mi? Yaşadığınız travmatik bir anıyı veya baş edemeyeceğiniz büyüklükte bir acıyı unutmaya çalıştınız mı? Muhtemelen. Çünkü bunlar en temel insani duygulardır. Hayatımız boyunca bazen öyle anlar yaşarız ki keşke hiç yaşanmasaydı dediğimiz, hafızamızın en karanlık köşelerine itmek istediğimiz anlar. Bu anılar acı, üzüntü, pişmanlık veya korku gibi duygularla örülüdür ve zaman zaman zihnimizin sakin sularını bulandırır. Unutmak istediğimiz bu kötü anılar bizi biz yapan hikayenin zorlu bölümleridir. Ancak bu anıların varlığı aynı zamanda hayatın karmaşık dokusunun bir parçasıdır. Onlar olmadan bugünkü benliğimiz, güçlü ve dirençli yönlerimiz, empati ve anlayış kapasitemiz eksik kalırdı. Kötü anılar bize zorlukların üstesinden gelebileceğimizi, acıların bizi yıkmadığını, aksine daha bilge ve anlayışlı hale getirdiğini öğretir. Unutmak istediğimiz bu anılar zamanla kişisel büyümemizin ve dönüşümümüzün tohumları haline gelebilir. Onları kabullenmek, onlarla yüzleşmek ve sonunda onlardan öğrenmek, ruhumuzu iyileştirmenin ve geçmişi barışçıl bir şekilde arkamızda bırakmanın anahtarıdır. Bir film düşünün. Ruhumuzun derinliklerine gömülmüş rahatsız edici anılar gibi kişisel bir şeye ulaşıyor. İnsanların içindeyken bir kenara bıraktığımız, sadece yalnızken düşündüğümüz, sonsuz düşüncelere gömüldüğümüz anların varlığını talep eden bir film. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Bu videomun sponsoru katıl üyelerimizden Astravate. Kanalıma Shock Voice statüsünden katılanların talep edebileceği içerik seçme ayrıcalığından yararlanmak isterseniz siz de değerlendirebilirsiniz. Fakat unutmayın, bu video örneğinde olduğu gibi seçeceğiniz video konusunun kanal konseptimin çok fazla dışında olmaması gerekir. Hadi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. Üzerinden 20 yıl geçmiş olmasına rağmen hala tazeliğini koruyan bir film hakkında konuşacağız bugün. Bir romantik komedinin umut dolu havasını, bir bilim kurgunun heyecanını ve bir trajedinin ciddiyetini bir araya getiren bu film, anıların ve iletişimin günlük hayatımızdaki kullanımına dair acı tatlı bir yorum yapıyor. Jim Carrey ve Kate Winslet'ın Joel ve Clementine'i canlandırdığı filmde karakterlerini öyle bir merkeze oturtuyor ki film, kendi hayatlarının izini sürekli kaybetseler bile onları gerçekten önemseyebiliyoruz. Film, labirent sinemasının radikal bir örneği. Hikayenin kendi üzerine döndüğü, her şeyi yeniden tanımladığı ve sonra havaya fırlatıp yeniden tanımladığı bir tarz. Charlie Kaufman'ın senaryosundan Michel Gondry tarafından yönetilen Eternal Sunshine of the Spotless Mind, bu arada video boyunca bu filmin isminin tamamını sürekli söylersem dilim kördüğüm olabilir. O yüzden video boyunca sadece Eternal Sunshine diyeceğim. Bir de yeri gelmişken bir parantez açmak istiyorum. Filmlerin isimleri Türkçeleştirildiğinde neden çoğu zaman orijinal isimden farklı oluyor hiç düşündünüz mü? Ülkemizde çoğu zaman alay konusu haline gelmiş olan bu çeviriler aslında sadece bizim ülkemize özgü bir durum değil ve bunun birkaç nedeni var. Birincisi dil farklılıkları ve çeviri zorlukları. Bazı film isimleri doğrudan çevrildiğinde Türkçe'de aynı etkiyi yaratmayabilir veya anlamı tam olarak aktaramayabilir. Bu durumda filmin içeriğini ve ruhunu yansıtan, Türkçe konuşan izleyiciler için daha anlaşılır ve çekici bir isim tercih edilir. İkincisi pazarlama stratejileri. Filmin hedef kitlesine daha iyi ulaşabilmesi için pazarlama ekipleri filmin orijinal adından farklı, yerel izleyicilerin ilgisini çekebilecek ve merak uyandırabilecek bir isim seçebilir. Bu filmin tanıtımı ve gişe başarısı için önemli bir faktördür. Üçüncüsü kültürel farklılıklar. Her kültürün kendine özgü değerleri, tabuları ve anlatım biçimleri vardır. Bir filmin isminin yerel kültüre uygun hale getirilmesi, izleyicilerin filme daha kolay bağ kurmasını ve içeriğini daha iyi anlamasını sağlayabilir. Dördüncüsü de hukuki ve ticari nedenler. Bazı durumlarda orijinal film isimlerinin yerel pazarda kullanımı hukuki veya ticari engellere takılabilir. Önceden tescilli markalar veya diğer haklar nedeniyle filmin isminin değiştirilmesi gerekebilir. Bu gereklilikler görebileceğiniz gibi gayet mantıklı ve makul gereklilikler ama burada eleştirebileceğimiz nokta şu. Bu isim değişikliklerini yapan insanların çoğunlukla filmin temasına ve derinliğine hizmet etmeyen ve ciddi sinema izleyicileri için hakaret gibi duran isimler seçmeleri. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, lekesiz aklın ebedi gün ışığı anlamına geliyor.
Bu anlam üzerinden filmin ruhuna uygun onlarca isim üretilebilir ama tutup bunu sil baştan diye isimlendirdiğinde aşırı derecede sığ, filmin mana derinliğinden son derece yoksun ve kötü bir isimlendirme yapmış oluyorsun. Tamam, genel izleyici kitlesinin ortalaması düşük olabilir ama bütün bir sinema izleyicisine de bu kadar alt seviyeden muamele etmek doğru değil. Çünkü filmin orijinal ismini seçenler onu süs olsun diye seçmiyor. Eternal Sunshine of the Spotless Mind'ın bir anlamı var. Bu cümle 18. yüzyılın en büyük şairlerinden biri olan Alexander Pope'tan bir alıntı ve filmin dünyasında önemli bir yeri var. Neyse efendim, Eternal Sunshine, Joel Barish ve Clementine Krasinski adlı iki yabancının bir trende tanışıp birbirlerine aşık olmalarıyla başlıyor fakat film ilerledikçe görüyoruz ki bu asla sıradan bir aşk hikayesi değil. Eternal Sunshine'da Clementine kötü ayrılıkların ardından eski sevgilisini unutmak için deneysel bir işlemden geçer. Bunu öğrenen eski sevgilisi Joel Barish de kendi anılarını sildirmeye karar verir. Ancak bu acı dolu anları silmek için Joel'ın onları yeniden yaşaması gerekir. Bunu yaparken ilişkinin başarılı olabileceğini fark eder ve bu sefer Clementine'i hatırlamak için savaşır. Bu film iletişimin önemini hepsi de farklı başarı derecelerine sahip 3 farklı ilişki üzerinden gösteriyor. Dr. Howard'ın prosedürü, ilişkiler kötü bir şekilde sona erdiğinde hastalara bir çıkış yolu sunuyor. Hastalarla birlikte çalışarak kötü anıların bir haritasını çıkarıyor ve bu haritayı beyinde takip ederek temas ettiği anıları siliyor. Hastaların duygularına bir çözüm bulmak yerine onları ve onlara neden olan kişiyi tamamen unutmaları sağlanıyor. Zamanla prosedürün olumsuz etkileri ortaya çıkar ve seyirci hafızanın neden gerekli olduğunu anlar. Hafıza olmadan insanlar geçmiş hatalarını tekrarlamaya meyillidir. Bu karakterlerin gelişme şansı yoktur. Sorunlarından uzak dururlar ve nelerin suçlusu olduklarını unuturlar. Film özünde şu soruyu soruyor. Eğer biri hatalarını hatırlayamazsa, onlardan nasıl ders alabilir? Hikaye ilerledikçe bir eğilim ortaya çıkıyor. İletişim kurabilen çiftler zafer kazanırken, kuramayanlar prosedüre boyun eğiyor. Acı daha fazla acıyı doğurur ve karakterler acı ve öfke döngüsünde hapsolur. Joel Barish anılarında gezinirken, ilişkinin başarısızlığa uğramasının nedeninin iletişim eksikliği olduğunu görür. Filmdeki karakterlerin kıyafetleri başarılı bir şekilde kişilikleri hakkında çok şey söyleyen bir araç olarak kullanılmış. Parlak boyalı saçları olan bir kadın düşüncesizdir ve görünmekten nefret eden bir adam bol kıyafetler içinde saklanır. Bu karakterlerin giyim tarzlarındaki değişim filmin döngüsel zaman çizelgesi boyunca bir rehber niteliğinde. Olayların sırası ilk başta kafa karıştırıcı olsa da seyirciler karakterlerin görünüşlerinden yaklaşık zaman çizelgesini anlayabiliyor. Örneğin Clementine'in saçındaki değişim, Joel Barish ile ilişkisindeki her aşamayı gösteriyor. Film boyunca Joel ve Clementine birbirlerine geri dönmenin yolunu bulurlar. Ancak bu ne kolay ne de doğrusal bir yoldur. Eternal Sunshine büyük bir bölümü Joel'ın zihninde geçtiği için hem zamanla hem de türle oynuyor. Hikaye ilerledikçe olaylar bazı boşlukların doldurulmasıyla tekrarlanıyor ve ilişkileri çiçek açmaya başlıyor. Ana karakterin dışında prosedürleri gerçekleştiren Lacuna şirketinin dahil olduğu yan olaylar gelişmeye ve birleşmeye başlar ve filmin son 1/3'lik bölümünde her şeyi bir araya getirir. Eternal Sunshine gösterime girdiğinden bu yana modern bir başyapıt olarak görülüyor ve bunun büyük bir kısmı filmin sonundan kaynaklanıyor. Aynı anda hem muğlak hem tatmin edici, hem umutlu hem de daha fazla yıkım potansiyeline sahip olan film, jeneriğin ardından uzun süre akılda kalan çarpıcı bir doruk noktası. Eternal Sunshine belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde hem Joel hem de Clementine'in sadece başlarına gelenlerle ilgili gerçeği değil, aynı zamanda işlemden geçmeden önce birbirleri hakkında ne düşündüklerini de öğrenmelerini sağlıyor. Joel'ın tedavi sırasında yaşadığı bir anıdan yola çıkarak Montauk'a giden ikili, Lacuna'da teknisyen olarak çalışan Mary'nin şirketinin başındaki Dr. Howard Miswirth ile yaşadığı ilişkiyi unutmak için kendisinin de hafıza silme işleminden geçtiğini keşfetmesi sayesinde kasetlere ulaşıyor. Mary tüm kasetleri postalar ve sonunda hem Joel hem de Clementine dinlemeye gelir. Birbirleri hakkında söyledikleri ve hissettikleri şeyler karşısında dehşete düşseler de, özellikle de bu ilişki onlar için çok yeni ve heyecan verici olduğu için görünüşe göre bir şeyleri denemeye ya da daha doğrusu bir kez daha denemeye karar verirler.
Eternal Sunshine yeniden ilk kez başlamayı kabul etmeleriyle sona erer ve çiftin karlar içerisindeki bir döngüsüyle kapanır. Eternal Sunshine'ın sonu, Clementine'in Joel'ın hayatından çıkmasına ramak kaldığını görmekle kalmaz, aynı zamanda ikilinin tekrar bir araya gelmesinin potansiyel olarak büyük bir hata olduğunu da kabul eder. Joel, Clementine'de hoşlanmadığı hiçbir şeyi düşünmediği konusunda ısrar ederken, Clementine Joel'ın bunu yapacağını ve sıkılacağını ve kendini kapana kısılmış hissedeceğini söylüyor. Yine de buna rağmen filmin kapanış anları görünüşte bu risklere rağmen tekrar bir araya geldiklerini gösteriyor. Tamam kelimesinin tekrarlanmasından da anlaşılacağı üzere ikisi de bunu kabul ediyor ama deneyecekler. Film açık olmasa da, ki bu kendi tasarımdır ve bu tamam gerçekten tamam ya da bir daha denemeyelim anlamına da gelebilir. Fakat burada tekrar bir araya gelmiş olmaları daha büyük bir olasılık. Ancak bu durumda ne yaptıklarını bildiklerinden, bunun nereye varacağını duymalarına rağmen neden devam ettikleri adil bir soruyu akla getiriyor. Joel ve Clementine, Eternal Sunshine'ın sonunda romantik bir seçim yaparlar. Sevmek, kaybetmek, sevmek ve potansiyel olarak tekrar kaybetmek o gerçek anılara sahip olmaktan daha iyidir. Evet, her şey yolunda gitmeyebilir ama şu anda tüm bunlar diğer kişinin kim olduğunu yeniden keşfederken ve kendilerinin de eksik olan büyük bir parçasını bulurken birlikte devam edebilecekleri maceranın bir parçasıdır. Tekrar ayrılsalar bile birbirleriyle birlikte olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmeden tam olamazlar. Çünkü bu kendi bulmacalarının tam anlamıyla eksik bir parçasıdır. Eternal Sunshine hafızayla ilgili. Bir insanın hayatını oluşturan tüm o anılarıdır ve Joel ve Clementine'in hayatlarına devam edebilmeleri için buna ihtiyaçları vardır. İşler bu kez farklı sonuçlanabilir. Çünkü tam olarak nasıl sonuçlanacağını bilmenin bir yolu yok. Özellikle de bu şeylerin önceden bilinmesiyle, çünkü bu durum ilişkiye yardımcı olabilir veya ciddi şekilde engelleyebilir. Sonunda birbirlerine karşı bir inanç sıçraması yapmayı ve duygularını tamamen kapatmak ve tekrar mutsuz olmak yerine duygularını keşfetmeye ve nereye götürdüklerini görmeye karar vermeyi seçerler. Kalp kırıklığıyla sonuçlanabilir ama bunun hayatlarına mutluluk, kahkaha ve sevgi getireceğini de biliyorlar. Bu yüzden denemeye değer görüyorlar. Elbette Joel ve Clementine bu yeni ilişkiye girerken seyirci de potansiyel tehlikenin en az onlar kadar farkındadır. Ve her ne kadar yaptıkları seçim zor da olsa, doğru da olsa bu onlar için mutlu bir sonu garanti etmiyor. Eternal Sunshine'ın finalinde bu çiftin uzun ömürlü olacağına ya da her şeyin eskisinden farklı bir şekilde sona ereceğine dair hiçbir ipucu yok. Aslında eğer tekrar bir araya gelmeleri hayatın döngüsel doğasını ve insanların hataları tekrarlayabileceğini vurgulamak içinse, o zaman bir kez daha ayrılacaklarını oldukça güçlü bir şekilde iddia etmek kolay. Joel ve Clementine'in ilişkisine tanık olduktan sonra uyumlu olmadıkları pek çok yönü olduğu, birbirlerini rahatsız edecek ve yıpratacak neredeyse sayısız yönleri olduğu açık. Ve daha önce yürümediğine göre bu bir daha yürümeyeceği anlamına gelebilir. Ancak aynı zamanda hata yapmanın bir parçası da büyüme ve onlardan öğrenme fırsatını yakalamaktır. İşleri farklı şekilde yapmaktır. Hayatta bu genellikle başka insanlarla olur. Ancak Joel ve Clementine birlikte yeniden başlamak için nadir bir ikinci şansa sahipler. Eternal Sunshine'ın en belirleyici anlarından biri, Joel ya da Clementine'den değil, kasetleri gönderen Lacuna çalışanı Mary'den geliyor. Joel ve Clementine'e birbirlerine dair anıları etkili bir şekilde geri vermesi çok önemli bir anlatı işlevine hizmet ederken aynı zamanda daha büyük bir tematik amacı da var. Mary'nin seçimi sadece Doktor Mizvirk'a öfke duyması ve intikam alma çabasından ibaret değil. Joel, Clementine ve diğer Lacuna hastalarına kendisinin asla sahip olmadığı bir seçenek sunuyor aslında. Mary geçirdiği hafıza silme prosedürünü, Doktor Mizvirk'le olan ilişkisini ve bunların tekrar yaşandığını zor yoldan keşfetmek zorunda kalıyor. Aynı acıyı öğrenme ve gelişme fırsatı verilmeden 2 kez yaşamaktan duyduğu pişmanlık, Mary'nin mahrum bırakıldığı insan deneyiminin önemli bir parçasıdır. Bu Mary'nin kendi başına düzeltebileceği bir şey değil. Çünkü tedaviyi tek başına ve unutmaya çalıştığı kişi yüzünden yaşadı. Eternal Sunshine'ın sonunun ardında bıraktığı en önemli sorulardan biri, Joel ve Clementine'in hafızalarının ilk veya tek bir kez silinip silinmediği. Filmin döngüsel, doğrusal olmayan anlatı yapısı bunun gerçek bir olasılık olduğunu ve
Joel'la Clementine'in bu yoldan daha önce defalarca geçtiklerini düşündürüyor. Bunun en önemli göstergesi Joel ve Clementine'i Montauk'ta karlar içinde gösteren filmin kapanış sekansında ortaya çıkıyor. Sahne kısa bir süre oynar ve ardından sarsıcı bir şekilde başa döner. Bu olay birkaç kez tekrarlanır. Bu Joel ve Clementine'in birbirlerini bulma, aşık olma, birbirlerine kızmaya başlama, ayrılma ve hafızalarının silinmesi ve sonra tekrar birbirlerine geri dönmenin yolunu bulma, sürecin her seferinde yeniden başlaması gibi tam da bu döngüye sıkışıp kaldıklarını düşündürüyor. Hava durumu bile buna uyuyor. Burada karın kendisi yeni bir başlangıcı temsil ediyor. Daha önce olanları örten ve sonra eriyip giden bir battaniye. Eğer durum buysa, Joel ve Clementine bunu sayısız kez yaşamış olabilirler. Bu düşünce Kaufman'ın film için yazdığı orijinal senaryo tarafından da destekleniyor. Senaryodaki farklılıklar arasında Clementine'in çok daha yaşlı bir versiyonuyla sona ermesi var. Clementine'in dosyasında 50 yıl öncesine uzanan ve hepsi Joel Barish'in dahil olduğu önceki silme işlemlerinin 15 tarihini içeren bir liste var. Her ne kadar Kaufman bundan uzaklaşıp hem daha muğlak hem de daha umutlu bir şeye geçse de filmin Joel ve Clem'in bunu daha önce de yaşadığına dair sahip olduğu fikirleri destekliyor. Ancak bu durum yolculuklarının altını oymak yerine aralarındaki güçlü bağı ve birbirlerine geri dönüş yollarını nasıl bulacaklarını gösteriyor. Bir diğer konu da filmin bolca yer verdiği ve kurgusal yapısını üzerine inşa ettiği Nietzsche'nin felsefesi. Nietzsche'nin insan deneyimi, unutuş ve yaratıcılık üzerine düşünceleriyle filmde işlenen hafıza silme teması arasındaki paralellikleri ele alacağım. Nietzsche, Unutuşun Kullanımı ve Yararı Üzerine adlı metninde, unutmanın insan deneyimi için hem yıkıcı hem de yaratıcı bir güç olabileceğini savunur. Unutuş, bireyin geçmişin ağırlığından kurtulmasını ve anın içinde daha özgürce yaşamasını sağlar. Eternal Sunshine filmi bu fikri karakterin acı verici anılarını bilinçli olarak silme kararı almasıyla aktarıyor. Ancak film, Nietzsche'nin unutuşun sırları üzerine düşünceleriyle de rezonans kuruyor. Tamamen unutmak, bireyin kimliğini ve ilişkilerini anlamlandıran deneyimlerden mahrum bırakır. Nietzsche, acının bireyi dönüştürme ve yükseltme gücüne inanır. Ecce Homo'da yaşamın zorluklarının bireyi daha güçlü ve daha bilge yapabileceğini savunur. Filmde Joel ve Clementine ilişkilerin zorluklarıyla yüzleşmek zorunda kalır ve bu süreç her ikisinin de kendileri ve birbirleri hakkında derinlemesine düşünmelerini sağlar. Film, Nietzsche'nin acının kaçınılmaz olduğu ancak aynı zamanda bireyin kendini aşmasına yardımcı olabileceği fikrini yansıtıyor. Nietzsche'nin amor fati ve eternal recurrence kavramları, yaşam olduğu gibi kabul etme ve her anı sonsuz bir döngüde tekrar yaşayacakmış gibi yaşama fikrini içerir. Eternal Sunshine, karakterlerin geçmişlerini silerek yeniden başlama şansı elde etmeleri bu fikirle paralellik gösteriyor. Film, her ne kadar geçmişini silmek mümkün olsa da karakterlerin aynı kişilere ve deneyimlere tekrar çekildiğini göstererek Nietzsche'nin yaşamın döngüsel doğası ve özgürlüğün gerçek anlamı üzerine düşüncelerine dokunuyor. Sonuç olarak Eternal Sunshine ve Nietzsche'nin felsefesi, hafıza, acı, özgürlük ve ilişkilerin insan deneyimi ve kimliği üzerindeki etkilerini keşfediyor. Film, Nietzsche'nin düşüncelerini çağdaş bir bağlamda yansıtarak, yaşamın karmaşıklığını ve bireyin kendini aşma yolculuğunu dramatize ediyor. Eternal Sunshine'ın sonu sadece çeşitli anlatı ritimlerini bir araya getirip Joel ve Clementine için bir çözüm sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda filmin temalarını ve daha derin anlamlarını da bir bütün olarak birbirine bağlıyor. Joel ve Clementine'in görünüşte tekrar denemeyi seçmeleri ve belki de bunu birçok kez yapmaları, hayat dersleri için bir araç olarak anıların doğasına ve önemine değinmeye yardımcı oluyor. Anılar silinecek değil, değer verilecek bir şeydir. Bu da nihayetinde aşkın lehine bir seçimdir ve onun içinde bir zaferdir. Aşkın neden olabileceği acıya rağmen sonuçta size getireceği ve bırakacağı neşe ve elbette anılar için buna değecektir. Seçebileceğiniz şey bu aşkı kabul edip etmemek, beraberinde gelen riskler ve bunlara değip değmeyeceğidir ki Joel ve Clementine'in sonunda yaptıkları şey de budur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamadan ayrılmayın. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.